Herkese merhabalar. Bu Excel videosunda size veri doğrulama ile e, hücrelere hatalı mail adresi girişini engellemeye göstereceğim. Veri doğrulama ile ilgili birçok örnek göstermiştim. Onlardan bir videoyu şu sağ üst köşeye koyarım. Daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz veri doğrulamayı. Veri doğrulamayı hücrelere veri girişini kısıtlamak için de kullanabiliyoruz. Bu örnekte yapacağım gibi. Bu örnekte listeden değil de özel veri girişinden faydalanacağız. Bunun için de formül girişi yapacağız veri doğrulamaya. Ve AND ve bool find fonksiyonlarını kullanacağım. V'yi de daha önceki videolarda göstermiştim. Onu da daha önceki videolarından aratılarak görebilirsiniz. V ne işe yarıyordu? Mantıksal bir sınamaydı. Birden fazla koşulun aynı anda doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılıyor. İkisi beraber doğruysa doğru, en az biri yanlışsa yanlış sonucunu veriyor. Örnekte şöyle daha iyi açıklayayım. Mesela bir etkinlik yapılacak. Hava durumu 20 santigrat derecenin üstündeyse hem de yağmurlu olmaması gerekiyorsa bu etkinliğin yapılabilmesi için böyle bir mantıksal sınama kullanabiliriz. İşte bir hücreye güneşli diye yazarız. Diğerine bulutlu diye yazarız. Diğer hücreye de sıcaklık 20 derecenin üstündeyse diye yazarız. Her ikisi de doğru sonucu verirse bu etkinlik yapılabilir. Biri yanlışsa yapılamaz gibi bir mantıksal sınama yapabiliriz. Şimdi biz burada nasıl kullanacağız? Biz burada mail adreslerini bu hücreye yanlış girilmesini engellemek için kullanacağız. İç içe ve bool fonksiyonlarını kullanacağız. Atıyorum şurada et işareti yerine A'yı yazdı. Ona Enter'a bastığı zaman hata verecek şekilde ayarlayacağız. Öncelikle hücreleri seçiyorum. Siz daha geniş de seçebilirsiniz. Şuraları doldurduğunuz zaman buralarda etkilensin diye. Şimdilik ben şu 5 hücreyi seçiyorum. Veriden veri doğrulama. Burada genelde liste kullanılır. Ama şimdi biz özeli kullanacağız. Özeli kullandığımız zaman da formül gireceğiz. Formülümüzü yazalım. Eşittir. Ve iç içe şimdi aç parantez bul. Tırnak içinde et işareti yazıyoruz. Bu ne demek? İşte şimdi az sonra yazacağım hücre içinde et işaretini bul demek. O da bu sütundaki başlık hariç F2 hücresi oluyor. F2 F4 ile sütunu sabitliyorum sadece aşağı çektiğim zaman sütun sabit kalsın diye. Şurada bulun önüne parantez açmadık. Bu hata verir. O yüzden parantezimizi de açalım. Şimdi bu sınavımızı kapatıyoruz. Devam ediyoruz formüle. Noktalı virgül. Yine bul diyoruz. İkinci kriter olarak düşünün bunu. Parantez açtık. Tırnak içinde yine bu sefer nokta. Hani mail adreslerinde nokta kullanılır ya, .com, .com.tr gibi. Onları şimdi bulacağız. Yine F2 hücresi yazıyorum. Yine sütunu sabitliyorum. Sütun harfin önüne bir dolar işareti koyarak. Şimdi kapatıyorum parantezimi. Devam ediyorum. Şimdi de bir hatalıysa fonksiyonu yazıyorum. Yine parantez açtım. Bul dedim. Parantez açtım. Tırnak, boşluk, tırnak. Yine noktalı virgül. F2 diyorum. 3 kere F4'e bastım. Dolarla sabitledim. Kaç tane parantez açtıysam o kadar kapatıyorum. Şimdi bu formülde ne yaptık? Özetleyelim. Mantıksal sınamamızı yaptık. Dedik ki bu hücrelerde et işaretini bul. Aynı zamanda noktayı bul.
ve E hatalıysa, yani hatalıysa bu hücre F2 hücresinde o hatayı tespit et dedik yani açıkçası. Bakalım, tamam diyelim. Formülümüz hata verecek mi? Şimdi vermedi, bakalım. Mesela şurada bir mail adresi giriyoruz. Can diyelim. Yılmaz. Et işareti yerine dedik ki A koyduk. Uzantısı da bu olsun. Şöyle bir şey olsun. Bakın, et işareti koymadığımız için bize hata verdi. Tabii mail adresinin en önemli parametresi et işaretidir. Dolayısıyla hata verdi. Yine yazalım mesela bir tane mail adresi. Can Yılmaz. Bu sefer eti koyduk diyelim ki. Bu sefer burada ne yaptık? Boşluk. Yani gene mail adreslerinde boşluk olmaz. Alt çizgi falan kullanılır. Diyelim ki bir boşluk kullandık. İşte example.com diyelim. Enter'a basalım. Bakın, yine mantıksal sınamamızda hata mesajını buldu. Çünkü dedik ki hatalıysa, boşluk varsa bul dedik ve buldu. Şimdi şöyle yazalım. Can Yılmaz @example.com. Enter'a bastık. Bakın. Hata vermedi. Neden? Çünkü baktı bu kriterlere. Mantıksal sınadı hepsini. Hepsi doğru olduğu için doğru sonucunu döndürdü. İsterseniz burada şöyle hepsini seçip bağlantı şeklinde de oluşturabilirsiniz. Çünkü bunu mesela bastığınız zaman eğer Outlook açıksa direkt mail olarak da gönderebilirsiniz. Şimdi ben açtığım zaman mesela buradan oraya mail adresi olarak gidecek. Şimdi kapatalım bunu. Evet. Bu şekilde veri girişini sınırlandırabilirsiniz veri doğrulamayla. Aynı zamanda mesela TC kimlik numaralarında olduğu bir tablo var. Birden fazla TC kimlik numarası girilmesini istemiyorsunuz diyelim ki. Onunla ilgili de bir örnek var. Onu da ileriki videolarda belki çekerim. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.